Merhaba arkadaşlar, Meliland kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Disneyland Paris ile ilgili 7 ya da 8 tane tavsiye bulacaksınız. Oraya gittiğinizde neler yapmalısınız, en güzel atraksiyonlar hangileri, hangi atraksiyona ne zaman binmelisiniz gibi konulardan bahsedeceğiz. Ve eğer bu videoyu bu kulakları tekrar takmak için çektiğimi düşünüyorsanız kesinlikle haklısınız. 20 euro verdim. Tekrar kullanmak istiyorum. Ve tabii ki Disneyland Paris benim çocukluktan beri hayalim olan, gitmek istediğim bir yer olduğu için orası hakkında konuşmaktan çok zevk alıyorum. O yüzden bununla ilgili tekrar bir video daha çekmek istedim. O zaman hadi tavsiyelerimize geçelim. İlk tavsiyem tabii ki de Disneyland Paris uygulamasını hemen bir an önce yüklemeniz. Eğer Disneyland Paris'i gezmek istiyorsanız bu uygulama kesinlikle çok işinize yarayacak. Çünkü içinde çok güzel ve doğruluk oranı yüksek bir harita bulunduruyor. Bu haritada hangi oyuncakların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Yemek mekanlarının nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Tuvaletlerin nerede olduğunu, sigara içme alanlarının nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve daha pek çok yerin nerede olduğunu size filtrelenmiş bir şekilde gösteriyor. İstediğinizi seçip ona göre bakabiliyorsunuz. Ayrıca bu haritanın en güzel yanlarından biri de hangi oyuncakta kaç dakika bekleme süresi olduğunu güncel olarak saat saat göstermesi. Ben gitmeden önce bu haritayı resmen okuyup ezberleyip çalıştım. Hangi oyuncaklarda en fazla bekleme süresi var, hangilerinde daha kısa bekleme süreleri oluyor. Ya da hangileri sabah daha az, öğleden sonra çoğalıyor falan gibi. Ve neyin nerede olduğuna çok iyi bir şekilde çalıştık. Ayşenur ve Sıla ile beraber oturup ilk önce neye binmemiz lazım, sonra neye binmemiz lazım diye böyle bir sıralama çıkarttık. Harita üzerinden önce şuraya gideceğiz, sonra buradan geçip şu yoldan şu tarafa geçeceğiz falan gibi incelikli bir plan hazırladık. Ve bu bizim gerçekten çok işimize yaradı. Tabii ki tamamen plana sadık gidemiyorsunuz. O gün beklenmedik şeyler çıkabiliyor karşınıza. Ama yine de kafanızda nelere binmek istediğinizi özellikle seçmeniz ve hangi sırayla binmeniz gerektiğine az çok karar vermeniz o günü çok daha verimli geçirmenize yardımcı olacak bir şey. Üstelik bu uygulama üzerinden biletlerinizi de satın alabiliyorsunuz. Tabii ki kartınızın işte yurt dışı kullanımına açık olması falan filan gerekiyor ama uygulama üzerinden almak çok daha kolay ve çok daha ucuz olabiliyor. Çünkü oraya gittiğinizde kapıdan almak gibi bir şey söz konusu değil. Ayrıca işte biletiniz size yine uygulamanın içinden görebileceğiniz bir QR kod halinde gözüküyor ve direkt okutup girebiliyorsunuz. Ve bu uygulama üzerinden hızlı geçiş falan da satın alabiliyorsunuz. Yani kuyruğu beklemeden öne geçmek gibi şeyler de satın alabiliyorsunuz. O yüzden gayet kullanışlı ve verimli bir uygulama olduğuna inanıyorum. Gerçekten benim elim ayağım olmuştu oradayken. Bir de son olarak bu uygulama üzerinde bir test var. İşte kaç kişi gideceğinizi, işte gideceğiniz kişilerin yaş gruplarını falan seçiyorsunuz ve sevdiğiniz Disney filmlerini, animasyonlarını işaretliyorsunuz. Yani size böyle birkaç soru soruyor bunlarla alakalı ve ardından size özel bir şunlara binebilirsin gibi bir tur rehberi hazırlıyor. Orada çıkan sonuçlara göre de işte neye binersiniz, neye binmezsiniz karar vermek daha da kolay olabilir. İlgi alanlarınıza göre bir hareket planı görmüş oluyorsunuz en azından. O yüzden yani birçok açıdan gayet faydalı olduğunu söyleyebilirim uygulamanın. İkinci tavsiyemizi ben yine böyle YouTube'da Disneyland Paris hakkında videolar izlerken bir videoda görmüştüm. Yine bir tavsiye olarak verilmişti yabancı bir kanalda. Yani kulağımın bir köşesine not etmiştim ama bu kadar işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. O tavsiye de şu: bazı kuyruklarda, özellikle bekleme süresi uzun olan oyuncakların kuyruklarında kuyruk bir yerden sonra ikiye ayrılıyor. İstersen sağa gidebiliyorsun, istersen sola gidebiliyorsun. Orada verilen tavsiye böyle bir durumla karşılaştığımızda soldaki kuyruğa girmekti. Çünkü insanların genel olarak sağı tercih ettiğini ve sağdaki kuyruğun hani biraz daha uzun sürebileceğini söylüyordu. Ben hani en fazla ne kadar fark yaratabilir ki bu diye düşündüm. Ama bu durumla oradayken gerçekten karşılaştığımız zaman ve solu seçtiğimiz zaman yaşanan şeye inanamadım. Çünkü resmen 50 kişiye yakın atladık. Yani ilerliyoruz. Kalabalıkların arasından geçiyoruz. İnsanlar böyle bize bakıyor, bunlar hani nasıl ilerliyor gibi. Çünkü hepsi sağı seçmişler. Ben yürürken hani ne zaman acaba direkt trene mi gideceğiz? Hani hiç bütün kuyruğu mu atladık falan diye düşünmeye başlamıştım. Ya da böyle acaba yapmamız gereken bir şey mi yapıyoruz, hani hızlı geçiş falan mı aldık yanlışlıkla diye düşünmeye başladım. Çünkü o kadar fazla insan atladık ki yani sadece sağı değil de solu seçmiş olmanın bu kadar fark yaratacağını hiç düşünmemiştim. Resmen herkese geçip kuyruğun önüne geldik yani. O yüzden bu taktikten burada da bahsetmek istedim. Kesinlikle ve kesinlikle solu seçin arkadaşlar eğer giderseniz. Üçüncü tavsiyem, bu biraz daha kişisel bir tavsiye ve yani ben öyle olmasını daha çok
sevdim. O yüzden söylemek istedim. Bence bekleme süresi uzun olan oyuncaklara sabah binilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bekleme süresi uzun olan oyuncakların bekleme süreleri sabah daha az olma eğiliminde. Öğleden sonra tabii ki park kalabalıklaşıyor ve her şeyin işte bekleme süresi artıyor. Ama hani kısa olanın daha kısa artıyor diye düşünüyorum. Normalde öğleden sonra işte 60 dakika 70 dakika gösteren şeyleri işte böyle yarım saatte 40 dakikada bitirebilecek şekilde olabiliyor sabahları. Ama zaten işte öğleden sonra bile bekleme süresi atıyorum 20 dakika olan bir şey öğleden önce de 15 dakika 10 dakika falan oluyor. Yani çok aradaki fark daha az oluyor diye düşünüyorum. Şöyle bir faktörden de bunu söyledim. Sabahları enerjiniz bir tık daha yüksek oluyor. Çünkü o kadar yorucu ki beklemek ve orayı gezmek. Gerçekten yani o kadar yorucu ki, hele büyük bir hani heyecanla bir fan olarak gittiysen ve birçok şeye binmek istiyorsan, hani böyle rahat rahat işte gezeyim biraz oturayım işte 2 şeye binip sonra tekrar otururum gibi düşünmüyorsan, gerçekten her şeye binmek için gittiysen bizim gibi o kadar yorucu ki yani ayaklarımız yara oldu yürümekten ve ayakta durmaktan, o derece yorucu. Sabahları gene bir tık daha böyle enerjin yüksek olduğu için uzun süreli beklemelere bir tık daha katlanabilir oluyorsun diye düşünüyorum. O yüzden hani uzun bekleyeceğin şeylere sabah binmek bu açıdan da daha mantıklı olur gibi bir yorum yaptım. Tabii ki bu daha çok sizin tercihinize kalmış bir şey ama ben hani bir daha gitsem yine en uzun olanlara sabahtan binerim diye düşünüyorum. Disneyland'e gittiğinizde dikkat etmeniz gereken bir diğer şey oyuncakların kapanış saati. Şimdi parkın genel bir kapanış saati var. O saat işte gün gün değişebiliyor. Yine uygulama üzerinden de görebilirsiniz işte sizin gideceğiniz gün hangi saatlerde açılıyor, hangi saatte kapanıyor. Ama oyuncakların kendi içinde bir açılış kapanış saati var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle planınızı hazırlarken, ben önce buna bineceğim sonra buna bineceğim derken. Çünkü mesela vlogu izlediyseniz de görmüşsünüzdür. Biz özellikle animasyon çizim stüdyosuna çok fazla gitmek istiyorduk. Yani orada resim çizmeyi gerçekten çok istiyorduk. Ama meğersem orası 4.30'da kapanıyormuş. Yani erken kapanıyor diğer parkın geneline göre. Ve biz bunu bilmediğimiz için ilk gün oraya gittiğimizde geç kalmış olduk. İkinci günde işte son seansa yetiştik gibi bir şey oldu. En sonunda binebildik. Bayağı maceralı bir deneyimdi. Ama bu bizi orada işte planımızı en çok sekteye uğratan şeylerden biri oldu. Çok vakit kaybetmemize sebep oldu. Zaten uygulama üzerinde bütün işte oyuncakların kaçta açıldığı, kaçta kapandığı, ayrıca yemek yeme yerlerinin de kaçta açıldığı, kaçta kapandığı gözüküyor. Bu yüzden bunlara özellikle dikkat etmenizi şiddetle öneriyorum. 5. tavsiyem, hiçbir yerde bulamayacağınız bir tavsiye. Çünkü bunu daha önce biri keşfetmiş midir? Hiç zannetmiyorum keşfetmiş olacağını. Biz de zaten şans eseri böyle bir şeye denk geldik. Saat 5 gibi böyle geçit töreni oluyor Disneyland'da. O Main Street'te farklı farklı filmlerin temalarında işte kostümlü insanlar, arabalar, yok ejderha falan filan böyle. Bu da yine dönem dönem değişen bir şey. Çok güzel bir geçit töreni var. Bu geçit törenini işte izlemek için insanlar tabii ki Main Street'in iki kenarında işte kaldırımlarda işte kalabalık bir şekilde bekliyorlar. Biz de şans eseri orada çöp kutusunun arkasına denk geldik. Evet, tavsiyem çöp kutusunun arkasında beklemeniz. Çünkü insanlar orada hani kalabalık birbirinin üstüne çıkıyor, işte herkes önüne geçmeye çalışıyor, kafasını uzatıyor, bakmaya çalışıyor falan gibi durumlar söz konusuyken biz çöp kutusunun arkasında kaldığımız için bizim önümüz hep açıktı ve kimse önümüze geçemedi. Çünkü orada çöp kutusu var. Yani çok saçma bir tavsiye gibi görünebilir ama o bizim gerçekten o geçit törenini çok net bir şekilde önümüze kimse geçmeden izlememize sebep oldu. İzlememizi sağladı. O yüzden size de bu tavsiyeyi vermek istedim. Bence çok şans eseri başımıza gelen çok muhteşem bir olaydı. Bir sonraki tavsiyem her akşam şatonun üzerinde olan ışık gösterisiyle alakalı. Bu ışık gösterisini biz işte 2 gün Disneyland'daydık. İlk günün akşamı gittiğimizde daha uzakta ve böyle bir şeylerin arkasında ve kalabalığın arasında kalarak izlemeye çalıştık ve şatonun sadece en yukarıdaki ucu görünüyordu. O haliyle bile muhteşem bir şeydi. Yani birkaç görüntü koyuyorum buraya ama gerçekten sizin gördüğünüz şeyle bizim gördüğümüz şey, yani kameranın çektiğiyle bizim gerçekte izlediğimiz şey arasında çok büyük bir fark var. Yani kendi gözünüzle görmeden onun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu algılamak çok zor. Biz ilk gün izlediğimizde, ilk akşam izlediğimizde bile çok etkilendik bu gösteriden ama gerçekten sadece şatonun ucunu görüyorduk ve aşağıda başka şeyler döndüğünün farkına vardık ama onları izleyememiştik. O yüzden ikinci gün akşamında dedik ki bizim bunu gerçekten düzgün bir şekilde izlememiz gerekiyor. En büyük tavsiyelerimden biri, bunu gerçekten hani
erken gidip önlerde yer kapıp işte önünüzün kapanmayacağı bir şekilde insanların arasında yer kapıp o gösteriyi bütün şatoyu görebilecek şekilde izlemeniz. Çünkü yani bu kadar muhteşem bir şey. Bir daha zor izlersiniz yani. Biz ilk gün mesela onun bir hikaye anlattığını tam olarak anlayamamıştık. Yani bir şeyler anlattığını fark etmiştik ama işte ne olduğunu tam çözememiştik. Orada böyle bütün çizgi filmleri işte böyle sahneleri birleştirerek bir şey anlatıyordu. Anlattığı şey de, bu da artık spoiler vermek değil. İşte Peter Pan gölgesini kaybediyor. Normal orijinal hikayede olduğu gibi. Ve o gölgesinin işte başka animasyon karakterlerin yanına giderek işte onların arasında dolaşmasını izliyoruz. O sırada işte farklı animasyonların farklı şarkıları geliyor falan. Şatonun üstüne yansıtılıyor bütün bu görüntüler. Ve işte Peter Pan'ın gölgesi onların arasında dolaşıyor. Peter Pan gölgesini yakalamaya çalışıyor falan filan gibi bir hikaye anlatıyor aslında o gösteride. Biz işte bunu izleyememiştik ilk akşam. İkinci akşam izlediğimizde fark ettik aslında orada bir olay döndüğünü. Tavsiyem bunu tamamen görebilecek şekilde izlemeniz. Çünkü gerçekten insanın hayatında bu kadar güzel gösteriler izleyebilmesi hani birkaç kere bir kere olacak bir şey diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki bundan benim sonradan haberim oldu döndükten sonra. Şatonun üstünde bir ışık gösterisi oluyor ama Hollywood Tower diye bir oyuncak var. Onun da üzerinde farklı bir ışık gösterisi daha oluyor. Hani belki 2 günlük giderseniz bir gün onu izlemek gibi bir şey yapabilirsiniz. Biz Hollywood Tower'dakini izlemedik. O yüzden onun hakkında yorum yapamıyorum. Ama orada da Marvel temalı bir gösteri yapıldığını biliyorum. 7. tavsiyem şudur ki yaşadığımız büyük bir kriz anından yola çıkarak bunu söylüyorum. Parka nereden girdiğinize çok iyi bakın. Ve aklınızda tutun. Çünkü bizim şöyle bir kriz anımız oldu. Girdiğimiz yere büyük bir heyecanla girdiğimiz için hani hiç dikkat bile etmeden girmiştik ve çıkarken nereden girdiğimizi tamamen unutmuştuk. Ve girdiğimiz yerden çıkmadığımız için bambaşka bir yere çıktık. Normalde işte bizi otele götürecek olan shuttle'ın olduğu gara çıkmamız gerekiyordu ama tamamen başka bir yerdeydik. Ve tekrar bizim nereden çıkmamız gerektiğini bulana kadar bayağı bir zaman geçti ve bulabilecek miyiz ondan bile ben emin değildim. Bayağı korkmuştum çünkü telefonlarımızın şarjı az, zaten internet yok işte. Ya bir sürü olaylar oldu. Şimdi burada tekrar anlatmak istemiyorum. Bu olayı merak edenler vlogu izleyebilirler. Ama gerçekten çok korktuğum dakikalar yaşandı. Biz yanlış kapıdan çıktığımız için tekrar Disneyland'e geri girip tekrar dolaşıp başka bir kapıdan falan çıktık yani. O yüzden size tavsiyem nereden girdiğinize iyi bakın. Nereden çıkmanız gerektiğini bilin. Büyük bir heyecana kapılıp direkt içeri doğru koşmayın. Bunu tavsiye ediyorum. Ve 8. ve son tavsiyem aslında tam tavsiye gibi değil. Bahsetmek istediğim bir şey. Tavsiyede bu küçük ayrıntılara dikkat etmeniz. Çünkü çok fazla böyle abi bunu da nasıl yapmışlar diyebileceğim çok fazla küçük ayrıntı vardı Disneyland'de. Bunlardan bir tanesi Ratatouille'in oyuncağındaki koku ayrıntısı. Yani 3 boyutlu gözlük takıp bir işte vagona biniyorsun ve işte o hem gidiyor hem de ekranlarda bir şeyler izliyorsun gibi bir şeyi var, mantığı var ve farenin gözünden izliyorsun. Ben hani böyle bir şey olduğunu biliyordum. İşte gözlük takacağız, işte 8 boyutlu sinema gibi bir şey hani gibi düşünüyorum ama orada mesela farenin dolaştığı yerlerde atıyorum o bir fırına girince bize ekmek kokusu geliyordu. Bir işte kilere girince üzüm kokusu geliyordu. Hani bu hiç beklemediğim bir şeydi mesela. Bunu nasıl akıl etmişleri gerçekten çok şaşkınlıkla deneyimledim. Hani o kokunun burnuma geldiğini o trenin içinde fark ettiğimdeki yüz ifademi merak ediyorum. Çünkü gerçekten şaşırdım orada. Ya da gerçekten bunu nasıl yapmışlar dediğim başka bir şey. Spider-Man Web Adventure diye bir oyuncak vardı. Orada da işte bir robot örümcekler kaçıyor. Sen de Spider-Man'e yardım ediyorsun onları avlamada. Ve orada yine böyle 3 boyutlu gözlük takıp bir trene biniyoruz. Önümüzde ekran var, izliyoruz. Bir sürü robot örümcek var ve ağ atarak işte örümcekleri avlıyoruz. Ama bizim mesela bileğimize bir bileklik takmadılar ve muhtemelen çok iyi bir yapay zeka kamerayla bizi görüyor, bilmiyorum. Ama tam olarak çözemedim yani nasıl elimizi attığımızda o ağın çıkıp oraya isabet ettiğini. Çünkü gerçekten hani odaklandığım yere odaklanmış bir şekilde o tarafa doğru bileğimi hareket ettirdiğimde oraya ağ atıyor. Ama bileğimde bunu algılayacak bir şey yok. Hala düşünüyorum bunu nasıl yapıyorlar diye. Şimdi acaba gözlükte mi bir şey var? Hani oraya bakıp odaklandığım zaman ağ mı atıyor diyorum. Ama o zaman bu hareketi yapmama gerek olmazdı. Bu hareketi yaptığımı da algılayabilmesi lazım.
Bu hala durup durup düşündüğüm bir şey. Bir de mesela şu ayrıntı benim çok dikkatimi çekmişti. O geçit töreninde farklı temada şeyler geldiği zaman farklı müzikler çalıyor. Ama o kadar uzun bir yol ki orası. O müziğin hani her yerde aynı çalmadığını sonradan düşününce fark ettim. Benim durduğum yere önümden hangi oyuncak geçiyorsa onun müziğini veriyorlar. Ve bu müzikler birbirine karışmıyor. Mesela Frozen geçiyorsa o Frozen müziğini görüyorum. Ama o Frozen arkadayken, daha gerideyken de orada Frozen müziği çalıyordu. İnanılmaz bir ince düşünce. Şu da çok hoşuma gitti. Oradaki aktörler, geçit törenindeki ve genel olarak etrafta dolaşan aktörler gerçekten o rolü yaşıyorlar. Ve geçit törenindeyken de insanlarla gerçekten iletişim kurarak el sallıyorlar. İşte onlarla göz teması kuruyorlar ya da konuşuyorlar, sesleniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Kimse, hiçbir aktör böyle sadece o kostümü giymiş dolaşıyor gibi değil de gerçekten o olmuş. Ve insanlarla iletişim kurmaya çıkıyor oraya. Onun o karakterin ruhuna bürünüp o karakter gibi konuşmaya geliyor gibi bir şey var. O beni çok etkiledi. Hepsi gerçekten bir tiyatro oyuncusu gibi davranıyorlar. Kurşun askerleri gördük mesela. Onlar o kadar böyle bir arada hareket ediyorlar ve askerin şeyine girmişler ki, o ruh haline. İnanılmaz bir şeydi gerçekten. Bu tarz şeyler işte benim özellikle küçük ayrıntılar olarak çok dikkatimi çekti ve bunları da paylaşmak istedim. Çünkü bunları görmek işte bulunduğum ortamdan daha fazla keyif almamı sağladı. Ladies and gentlemen. Ve bunu tekrar göstermek istiyorum. Bunu da oradan aldım. Çok tatlı bir Sullivan. Bir de bunu aldım. Böyle bir rozet dönüyor. Arkasında da Mickey şeklinde pini. Neyse, video bu kadardı sonuç olarak. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eğer Disneyland ile ilgili sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman cevap veririm. Çünkü dediğim gibi bahsetmekten en çok keyif aldığım konulardan biri. Melilend'den bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize hoşça kalın.